Çok çok uzaklarda, pofuduk bulutların hemen arkasında, parlayan yıldızların fısıltılarının duyulduğu sihirli bir orman varmış. Bu ormanın adı Işıltı Ormanı'ymış. Işıltı Ormanı'nda ağaçların yaprakları gümüş renginde parlar, çiçekler geceleri tatlı bir melodi mırıldanırmış. Ormanın tam ortasında mantardan yapılmış şirin bir evde yaşayan minik bir tavşan varmış. Adı Pufuduk'muş. Pufuduk'un bembeyaz, yumuşacık tüyleri, pembe bir burnu ve her zaman merakla bakan kocaman gözleri varmış. Pufuduk, Işıltı Ormanı'ndaki en cesur ve en meraklı tavşanmış. Her gün yeni bir maceraya atılır. Ormanın gizemli patikalarında zıplaya zıplaya dolaşırmış. Ama Pufuduk'un en sevdiği şey gece olduğunda Ay Dede'nin gökyüzündeki en parlak halini izlemekmiş. Ay Dede, Pufuduk'un en iyi arkadaşıymış. Ona her gece en güzel masalları anlatırmış. Bir gece Pufuduk her zamanki gibi yuvasının penceresinden dışarı bakarken Ay Dede'nin yüzünün biraz asık olduğunu fark etmiş. Normalde kocaman bir gülümsemeyle parlayan Ay Dede o gece sanki biraz solgunmuş. Pufuduk endişelenmiş. "Sevgili Ay Dede, neden bu gece üzgünsün? Işığın her zamanki gibi parlamıyor," diye seslenmiş gökyüzüne. Ay Dede yumuşak bir sesle cevap vermiş. "Ah sevgili Pufuduk, gökyüzündeki en değerli yıldızım, Dilek Yıldızı kayboldu. O olmadan yeryüzündeki çocukların dileklerini duyamam ve gerçekleştiremem." Pufuduk bunu duyunca çok üzülmüş. Arkadaşı Ay Dede'ye yardım etmek istemiş. Hemen cesaretini toplamış ve kararını vermiş. Dilek Yıldızını bulup geri getirecekmiş. Annesine ve babasına veda edip sırtına minik bir erzak çantası almış. Çantasına en sevdiği havuçlardan birkaç tane ve biraz da orman meyvesi koymuş. Ve böylece Işıltı Ormanı'nın derinliklerine doğru daha önce hiç gitmediği bir maceraya atılmış. Yolda yürürken karşısına Bilge Baykuş çıkmış. Bilge Baykuş, Işıltı Ormanı'ndaki her şeyi bilirmiş. Pufuduk durumu ona anlatmış. Bilge Baykuş, "Kayıp Dilek Yıldızını bulmam lazım. Nereye gitmeliyim?" diye sormuş. Bilge Baykuş gözlerini kırpıştırarak düşünmüş ve şöyle demiş: "Dilek Yıldızı en son fısıltılı nehirin kenarında görülmüş. Nehrin şarkısını takip edersen belki bir ipucu bulabilirsin. Ama dikkatli ol, nehrin yolu biraz karmaşıktır." Pufuduk, Bilge Baykuş'a teşekkür edip fısıltılı nehire doğru yola koyulmuş. Kısa süre sonra suyun şırıltısını duymuş. Nehrin kenarına geldiğinde suyun üzerinde dans eden minik ateş böceklerini görmüş. Ateş böcekleri Pufuduk'u görünce etrafında uçuşmaya başlamışlar. İçlerinden en parlağı Pufuduk'un burnunun ucuna konmuş ve sanki ona bir şey anlatmak istiyormuş gibi parlayıp sönmüş. Pufuduk, ateş böceklerinin onu bir yere götürmek istediğini anlamış. Ateş böceklerini takip ederek nehrin kıyısında ilerlemiş. Bir süre sonra büyük bir söğüt ağacının dalları arasına sıkışmış, zayıf bir şekilde parlayan bir ışık görmüş. Evet, bu kayıp Dilek Yıldızıymış. Yıldız ağacın dallarına takılıp kalmış ve bu yüzden ışığını kaybetmiş. Pufuduk hemen ağaca tırmanmaya başlamış. Minik patileriyle dallara tutunarak yavaş yavaş yukarı çıkmış. Sonunda yıldıza ulaşmış. Onu nazikçe dalların arasından kurtarmış. Yıldız, Pufuduk'un patilerine değer değmez, yeniden güçlü bir şekilde parlamaya başlamış. Sanki ona teşekkür eder gibiymiş. Pufuduk, Dilek Yıldızını dikkatlice çantasına koymuş ve geldiği yoldan geri dönmüş. Yuvasına vardığında yıldızı gökyüzüne doğru fırlatmış. Dilek Yıldızı pırıl pırıl parlayarak gökyüzündeki yerine geri dönmüş. O anda Ay Dede'nin yüzünde yine o kocaman gülümsemesi belirmiş. "Teşekkür ederim, cesur Pufuduk," demiş Ay Dede. "Senin sayende çocuklar yine dilek tutabilecek. Sen gerçek bir kahramansın." Pufuduk çok mutlu olmuş. Hem arkadaşına yardım ettiği için hem de büyük bir macerayı başarıyla tamamladığı için gururluymuş. Yorgun ama huzurlu bir şekilde yuvasına girmiş, yumuşacık yatağına kıvrılmış. O gece Ay Dede ona en güzel masalını anlatmış ve Pufuduk gökyüzündeki dilek yıldızının parlak ışığı altında mışıl mışıl uyumuş. Ve o günden sonra ne zaman bir çocuk dilek tutsa Pufuduk'un cesaretini hatırlayıp gülümsemiş.